Sen, Balkanlarda yemyeşil vadilerin arasında küçük bir köyde yaşayan, ortalama 8 yaşlarında bir çocuksun. Günlerin diğer köy çocuklarıyla neşe içinde oyun oynayarak, bazen de babanın tarlasında ona yardım ederek geçiyor. Ailen ne zengin ne de yoksul. Mütevazi bir evde, sade ama huzurlu bir hayat sürüyorsunuz. Hayatın şimdilik basit ve sakin bir düzen içerisinde akıp gidiyor. Fakat sen henüz olacaklardan tamamen habersizsin. Birazdan her şey değişecek. Sıradanlığın yerini büyük bir bilinmezlik, korku ve heyecan alacak. Ertesi sabah güneş ufukta henüz kendini göstermemişken evinizin ahşap kapısı sert ve ısrarcı yumruklarla çalınıyor. Uykulu gözlerle yatağından kalkıyorsun. Kapıyı açan babanın yüzü bir anda soluyor. Gelenler Osmanlı'nın resmi devlet görevlileri. Ellerinde ferman, yüzlerinde ciddiyet. Annen telaşla sana sarılıyor. Gözleri yaşlı. Gitme vaktin geldi diyor. Ailen seninle gözyaşları içinde vedalaşırken bu emre karşı koymanın imkansız olduğunu iyi biliyorlar. Çocukluğun, o masum oyunların, köydeki dostların hepsi bir anda geride kalıyor. Sen ve diğer köylerden toplanan çocuklar aceleyle bir arabaya bindirilip İstanbul'a doğru yola çıkartılıyorsunuz. Yol boyunca kafan karmakarışık. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Ama tek bildiğin hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı. İstanbul'a vardığında kalabalık ve gürültülü bir şehirle karşılaşıyorsun. Daha önce hiç bu kadar çok insanı bir arada görmemiştin. İlk iş olarak seni sünnet ettiriyorlar ve İslam dinine geçiriyorlar. Eski hayatın, eski inancın bir gölge gibi geride kalıyor. Hristiyan bir çocuk olarak geldiğin bu şehirde artık Müslüman bir bireysin. İsmin bile değişiyor. Eğer fiziksel özelliklerin dikkat çekiciyse, mesela uzun boyluysan, yüzün güzelse ve birazcık da şansın yaver giderse seni doğrudan Bostancı Ocağı'na, yani saray çevresinde görev yapan seçkin birliklerin yanına gönderebilirler. Ama bu videonun konusu Yeniçerilerle ilgili olduğu için seni hemen Yeniçeri Ocağı'na gönderiyorlar. Burada biraz vakit geçirdikten sonra seni hemen Anadolu'nun içlerine, bir Türk köyüne gönderiyorlar. Burası dilini bile zorlukla anlayabildiğin bir yer. Seni bir Türk ailenin yanına yerleştiriyorlar. Bu aile sana kendi çocukları gibi bakacak. Onların sofrasından yemek yiyeceksin ve günlük işlerinde onlara yardımcı olacaksın. Amaç seni sadece barındırmak değil, seni Türkçe'ye, Türk İslam kültürüne ve bu yeni dünyaya tamamen adapte edebilmek. İlk günler zor geçiyor. Dilini bile bilmediğin insanlar, alışık olmadığın yemekler, yabancısı olduğun bir düzen. Ama zamanla yavaş yavaş bu hayata da alışmaya başlıyorsun. Bazı günler kaçmayı düşünüyorsun ama bunun neredeyse imkansız olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Bölgedeki memurlar seni düzenli olarak kontrol etmeye geliyor. Sana bakan aile ise seni gözden kaçırırlarsa başlarına neler gelebileceğini çok iyi biliyor. Kaldı ki kaçsan nereye gideceksin? Evin, ailen, köyün kilometrelerce uzakta. Bu yüzden en doğrusu sessizce bu yeni hayatını kabullenmek ve önüne bakmak. 3 yıl boyunca bu köyde yaşıyorsun. Artık Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyor, bu kültürün bir parçası gibi davranıyorsun. Yeteri kadar durduğun anlaşıldığı zaman merkeze geri dönüyorsun. Köy hayatını bıraktıktan sonra Acemi Ocağı'nda bazı eğitimler alacaksın. Bu eğitim sadece bedenini değil, zihnini ve ruhunu da şekillendirecek. Kılıç kullanmayı, ok atmayı, mızrak tutmayı, piyade taktiklerini ve at binmeyi çok iyi bir şekilde öğreniyorsun. Savaş sanatlarının yanı sıra dini eğitimler, tarih, coğrafya ve matematik gibi dersleri de alıyorsun. Çünkü bir Yeniçeri sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda bilgili ve disiplinli bir asker olmalı. Tüm bu öğrendiğin dersler sana savaş meydanında epey bir lazım olacak. Eğitimlerin yanında uyman gereken bazı katı kurallar var. Öncelikle evlenmen yasak. Evlilik bir erkeği sakinleştirir. Ona farklı sorumluluklar yükler. Ama bir Yeniçerinin tek sorumluluğu Osmanlı Devleti'nin güvenliğidir. Aşk, aile, çocuk gibi şeyler seni bu yoldan alıkoyabilir. Ayrıca Yeniçeriler yarı göçebeye benzer bir hayat sürer. Yeri gelir aylarca, hatta yıllarca başkentten uzakta, yabancı topraklarda görev yapar. Sürekli seferden sefere koşar, ölümle burun buruna gelir. Üzgünüm ama bu hayat ailesi olanlar için değil. Bir başka kural ise ticaret yapmanın yasak olması. Bir Yeniçerinin tek mesleği askerliktir. Pazarda mal alıp satması, ek gelir peşinde koşması ya da kripto para ticareti yapması kesinlikle yasaktır. Yani ne yalan söyleyeyim, buraya aslında çok güzel borsa reklamı konulabilirdi ama gelin görün ki o seviyede değil. Bu yüzden devam edelim. Senin tüm vaktin ve enerjin devlete hizmet etmeye adanmış olmalı. Eğer herhangi bir kuralı çiğnersen ya da itaatsizlik edersen genelde ya ağır bir şekilde darp edilirsin ya da idam edilirsin. Ama güven bana, genelde idam edilirsin. Eğitimlerin tamamlandı. Kuralları öğrendin, artık hazırsın. Safevilerle çarpışmak üzere sefere çıkıyorsun. Ama bilmen gereken bazı detaylar var. İstanbul ile Tebriz arası mesafe tam 1813 kilometre. Bu uzun ve yorucu bir yolculuk demek. Ve hayır, sana bir at vermiyorlar. Atlar öncü birliklere, atlı sipahilere ve eyalet askerleri için ayrılmış.
Sen bir Yeniçeri olarak bu yola yaya olarak devam etmek zorundasın. Güneşin kavurucu sıcağından korunmak için muhtemelen geceleri yürüyeceksin, gündüzleri ise çadır kurup dinleneceksin. Ayrıca yolda açlık, susuzluk ve uykusuzlukla mücadele etmek zorundasın. Bu senin ilk seferin olduğu için vücudun bu tempoya alışması epey zaman alacak. Ama sabırlı ol, çünkü asıl zorluk henüz başlamadı. Savaş meydanına vardığında kendini kaosun ortasında buluyorsun. Her yer duman, her yer bağırışmalarla dolu. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamak bile zor. Sürekli arkanı kolluyor, düşmanı alt etmeye çalışıyorsun. Yaklaşık 3 saatlik şiddetli bir çarpışmanın ardından zafer sizin oluyor. Ama bu zaferin ağır bir bedeli var. Etrafına baktığında yerde yatan arkadaşlarının cesetlerini görüyorsun. Bazıları hala canlı ama kan kaybından ölmek üzereler. Sen ise onlara göre birazcık daha şanslısın. Sadece birkaç parmağın koptu, vücudunda 5-6 tane kılıç yarası var. Canın yanıyor ama hayattasın. Olur böyle tatsız olaylar, sıkma canını. Şimdi geldiğin gibi İstanbul'a geri dönme vakti. İstanbul'a güçlükle ulaştığında vakit kaybetmeden yoğun bir tedavi sürecini anlıyorsun. Uzun ve zorlu ayların sonunda yaraların nihayet kısmen de olsa iyileşiyor. Bu zorlu süreçte ufak tefek görevler aldığın için beklenen terfin de gecikmiyor. Artık bir oda başısın. Gündelik yaşamın yeni rütbenin getirdiği sorumluluklarla dolu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli askeri eğitimlere katılıyor, öğleden sonra ise belirlenen evrak işleriyle uğraşıyorsun. Her şey yolunda gibi görünse de yine ufak bir sorun var. Bir yıldır Yeniçeriler olarak doğru düzgün maaş almıyorsunuz. Devletin yeni fetihler yapmaması, hazineye giren paranın azalmasına ve dolayısıyla maaşların aksamasına neden oluyor. Yeniçerilerin başı olan Yeniçeri Ağası, Yeniçeri Ocağı'ndaki bu derin huzursuzluğu ve artan hoşnutsuzluğu gidermek adına sarayla defalarca bir araya gelmiş, tüm haklı taleplerinizi en ince ayrıntısına kadar iletmişti. Ancak tüm bu samimi çabalara rağmen içerideki gerilimi dindirmeye yönelik hiçbir adım atılmamış, Yeniçerilerin meşru beklentileri adeta duymazlıktan gelinerek yok sayılmıştı. Bu durum bardağı taşıran son damla olmuş ve bir toplantı sırasında arkadaşlarınızın asırlık bir isyan simgesi olan kazanı yere devirmesiyle bir isyana kalkıştınız. Bu geleneksel eylem Yeniçerilerin artık sabrının tükendiğini ve ayaklanmaya hazır olduğunun açık bir ilanıydı. Kazanların devrilmesiyle birlikte tüm Yeniçeriler birleşip önce pazar yerini yağmalayarak ceplerinizi altınlarla doldurdunuz. Ardından kararlı adımlarla ve öfke dolu sloganlar eşliğinde ağır ağır saraya doğru ilerlemeye başladınız. Sarayın kapılarına dayandığınızda size karşı koymaya çalışan tüm saray görevlilerini acımasızca bertaraf ederek içeri sızdınız ve en nihayetinde padişahı tahtından indirerek amacınıza ulaştınız. Tahta yeni geçen padişah ilk olarak senin ve diğer Yeniçerilerin tüm istediklerini karşılıyor ve bütün öfkenizi dindirmeyi başarıyor. Ancak hikaye burada bitmedi. Yıllar geçiyor. Sen bir yandan çeşitli savaşlara girip çıkıyorsun, bir yandan farklı görevlere gönderiliyorsun, zaman zaman da terfiler alıyorsun. Fakat bir süre sonra dikkatini çeken bir şey oluyor. Padişahın Yeniçerilere karşı tavrı giderek sertleşiyor. Hatta artık Yeniçerilerden pek hoşnut değil gibi. Muhtemelen yıllardır süren isyanlar ve disiplinsizlik artık Osmanlı Devleti'ni bir hayli bıktırmış. Sizin gibi güçlü bir askeri sınıfın artık bir tehdit olarak görünmeye başladığını ağır ağır hissediyorsun. Uyumadan önce yakında bir şeyler olacak diye düşünüp duruyorsun. Ama ne yapacağını bilmiyorsun. Sonunda ise her neyse deyip kafanı yastığa koyuyorsun. Ancak gecenin bir vakti aniden gürleyen top sesleriyle uyanıyorsun. İçinde bulunduğun karakol tamamen yerle bir edilmek üzere bombardımana tutuluyor. Kaçmayı düşünmeden önce şunları söyleyeyim, bunun bir faydası yok. Çünkü etrafınız tamamen sarılmış durumda. Peki ya halk? Onlar Yeniçerileri seviyorlar. Onlar bu zulme engel olamaz mı diye düşünebilirsin, fakat lütfen kendini kandırma. Sen daha Osmanlı'ya getirilmeden önce bile halk Yeniçerilerin çıkardığı isyanlardan ve düzensizlikten bıkmıştı bile. Şu an muhtemelen sokaklarda sevinç çığlıkları atıyorlar. Hatta muhtemelen bu olayı ileride hayırlı bir olay diye anacaklar. O gece seninle birlikte yaklaşık 50.000 Yeniçeri askeri aynı kaderi paylaşıyor. Zaten tarih boyunca bir Yeniçeri askerinin huzurlu bir şekilde öldüğü nerede görülmüş ki?